Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Rakip konumdaki zayıflıkları değerlendirmeyle ve korumasız taşları kazanmayla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnceleyeceğimiz konumda beyazlar fil B2 oynamak istiyor. Fil B2 oynadığı zaman etkili bir şekilde oyuna girdi ve çok güzel bir çapraz tuttu. Sizce fil B2 hamlesi doğru muydu? Bunu değerlendirmenizi istiyorum. Daha önceki korumasız taşlarla ilgili hazırladığımız videolarda da bahsettiğimiz gibi evet burada fil etkili bir çapraz aldı ama kendisi hedef haline dönüştü. Eğer siyah taşlar hem fili hem de başka bir zayıflığı iki şeyi birden isterse bunlardan bir tanesini kazanır. O yüzden arkadaşlar fil B2 hamlesini doğru olarak değerlendirmiyoruz. Fil hedef haline dönüştü. Peki siyahlar olarak siyah taşlar hedef haline dönüşen korumasız fili nasıl kazanabilir? Sizin düşünceniz ne olur burada? Sadece bir zayıflık bize oyun kazandırmaz. İkinci bir zayıflığı tespit etmemiz gerek ve en büyük kazanç kaynaklarımızdan rakip şaha bakalım. Rakip şahın dikeyi açık, çaprazı da açık. Bir hata açık hat demek için o hatta piyonun olmaması yeterli. Yani burada beyaz kale ve siyah hat var diye bu hat kapalı hat diyemeyiz arkadaşlar. H2 B8 çaprazı da açık hattır. Eğer daha ulaşabilirsek ikinci bir zayıflığı yaratmış oluruz. O yüzden burada siyahların hamlesi at F5 ve kaleye saldırdık. Kalite kazanmak istiyoruz. O yüzden kale bununla ilgilenmesi gerek. İlgilendiği an dikkat edin H2 B8 çaprazı artık tamamen açık. Burada siyah vezir hem korumasız olan fili hem de açık hatta sahip olan şahı ikisini birden çifte vuruşla tehdit ederek kazanç elde edebilir. Şah kaçtığı zaman siyahlar buradan fil kazandı. Beyaz filin B2'den gelişmesi doğal bir hamle gibi görünüyor ama dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Taşları geliştirirken de geliştirdiğimiz taşların boşta olmaması gerek. Eğer boştaysa bile rakibin değerlendireceği ikinci bir zayıflığın olmaması gerek. Bu da fil B2, at F5 ile siyahlar değerlendiriyor. Şimdi bu örneğimize bakalım. Burada beyazlar C alır B5 istiyor. A alır B5'ten sonra fil B5 ile bir tane piyon kazanacak beyazlar bu durumdan. Siyahlar olarak burada fil D7 ile hem gelişim yapıp hem de B5 piyonunu korumak sizce doğru mu arkadaşlar? B5'i koruduk, artık 2 ile koruyoruz. O da 2 ile saldırıyor. B5'i tamamen kazanabilmesi için koruduğumuzdan daha fazla saldırması gerek. Arkadaşlar fil D7 hamlesi doğru değil. Bunun sebebi B5'i korumak ya da korumamak değil. Dikkat edersek A3'te bir tane hedef taşımız var. Korumasız bir taş. Her an rakip tarafından tuzağa düşürüp kazanılabilir. Bir de dikkat edersek H8 kalesinin çaprazı açık. Yani o çaprazda piyon yok. Piyon yoksa açık diyoruz o hatta. Burada siyahlar fil D7 oynarsa beyazlar bunu nasıl değerlendirir? Beyaz taşlarla siz olsaydınız ne oynardınız? Boşta kalan taşların kim için hedef olduğunu ve kazanç fırsatı olduğunu söylemiştik. O yüzden burada beyazlar E6 oynar ve tempoyla A1 H8 çaprazını açtı. Siyahlar bununla ilgilenmesi gerek. İlgilendiği zaman amaç fil değildi. Amaç diğer hedef taş olan kalenin hattını açmak ve kaleye saldırabilmekti. Bakın burada vezir hem kaleyi hem fili. Yani iki tane zayıflığı birden tehdit ediyor. Kale tehdit altındayken rok yapılabilir ve böylece fil kazandı. Bu yüzden burada siyahların fil D7 ile gelişim hamlesi yapmak yerine önce hedef olabilecek taşı olan A3 filini güvenliğe alması gerekti. Şimdi bu örneğimizi inceleyelim. Siyahlar en son hamlede fil D6 ile vezire saldırdı. Vezir tahtanın ortasında çok gidebilecek yeri yok. A7'ye gitmesi biraz anlamsız olur. Orada sıkışacak. C dikeyinde de güvenlik kareleri yok. İki tane kaçış yeri görünüyor. Kaçabileceği bir A5, diğeri D4 karesi.
Peki arkadaşlar, sizce vezir nereye kaçmalı? A5'e mi? D4'e mi? Vezir A5 diyenleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Vezir A5'ten sonra ne vezir ne kale hedef taş değil. Ama burada beyazlar vezir D4 yapmış olsaydı, dikkat edersek A2'deki kale hiçbir taş tarafından korunmuyor. Siyahlar A2 kalesini tehdit edip kaçmasını engellerse sonra onu kazanabilir. Burada A2'deki hedef taşı kazanmak için siyah taşlarla hamleniz ne olurdu? Hamleyi daha rahat görebilmeniz için tahtayı çeviriyorum. Ve tahtayı çevirdim. Şu an A2'deki kale hedef taş ve siyah taşlar sizde olduğu zaman A2'deki hedef taşı nasıl kazanırdınız? Soruyu çözmek için diğer zayıflığı da bulmamız gerek. Tabii ki bizim en büyük fırsatlarımızdan bir tanesi beyaz şahın konumu. Beyaz şahın konumuna dikkat ettiğimiz zaman hem dikeyi hem yatayı açık. Eğer rakip şahın açık hatları varsa, yani o şaha ulaşabilmek mümkünse fırsat aramamız gerek. Buradaki hamle at F5 bulanları tebrik ediyorum. E alır F5'ten sonra. Dikkat kalenin hattını açtık. Kale H2 ve rakibin değerli taşlarını aynı hatta yakaladığımız zaman şiş yapıyoruz ve hedef olan korumasız taşı kazanıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden siyahlar fil D6 oynadığında beyazların vezirine A5'e kaçıp kalesini de tehditten kurtarmalı ve korumasız kalmasını engellemeliydi. Şimdi bu örneği inceleyelim. Açılıştan yeni çıkmışız. Atlar gelişmiş ama filler ve hafif taşlardan iki tanesi kırışılmış. Beyazların at fili, siyahların iki atı var. Uyum kapalı. Burada size şu soruyu sormak istiyorum. Arkadaşlar burada bir taş değişimi var. Atların değişimi. Siyahlar at alır A4 yapmalı mı? Sizce siyahlar at alır A4 yaparsa bu hamle doğru bir hamle olur mu? At alır A4 doğru hamle arkadaşlar. At alır A4'ten sonra taş değişiminden bir fırsat elde ettik. Bu fırsatın adı bir korumasız taşlar rakip için hedef olur demiştik. Bu gibi durumlarda korumasız taşa direkt saldırmak sonuç vermez. Çünkü rakip fil kaçar. İkinci bir zayıflık bulup hem A4'teki hedef olan, fırsat olan fili hem de diğer zayıflığı istememiz gerek. O yüzden burada siyahlar merkeze at patlatıyor. E alır D5'ten sonra bakın diğer zayıflığımız ortaya çıktı. Şahın bir açık çaprazı var. Vezir H4 şah. Şah kurtarıldıktan sonra hedef taş olan fil kazanıldı. Tabii ki fil kazanmak için at kaybettik ama değişimlerin sonucunda bir tane piyon kazandı siyahlar. Ama önemli bir piyon, merkez piyonu. Ayrıca oyun sonu videolarımızdan da biliyoruz ki bir piyon kazanmak için yeterli oluyor çoğu zaman. Evet, korumasız taşlar rakip için fırsat demiştik. Burada siyah taşlar, korumasız taşlar ve bunların değerlendirilmesiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.